Merhaba değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizde birbirinden ilginç ve bir o kadar da ürkütücü iki korku hikayesini sizler için anlatacağım. İyi dinlemeler. Birinci hikayemiz Astral Seyahatte Cin Musallatı. Bu hikayede bir genç adamın bilinçsizce yaptığı astral seyahat denemeleri sonucunda yaşadığı cin musallatı ve yaşadığı korkutucu olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba. 32 yaşında, nişanlı, işinde gücünde biriydim. Bir gün internetten astral seyahat hakkında bazı yazılar okudum. Okuduklarım merakımı kaşıdı. Ben de denemek istedim. Ama ilk başlarda pek de cesaret edememiştim. İlerleyen günlerde birkaç deneme yapacak cesareti kendimde bulmuştum. Yaptığım denemelerde bir şeyler olur gibi oldu ama hiçbirinde tam bir netice alamamıştım. Ancak yaptığım yarı başarılı denemelerin etkisiyle konuya olan ilgim iyice artmıştı. İnternet üzerinden astral seyahat hakkında daha fazla araştırma yapmaya başlamıştım. Yine böyle günlerden bir gün sayfanın birinde biriyle tanışıp onunla astral seyahat hakkında konuşmaya başladık. Karşılıklı olarak tecrübelerimizi anlattık. O kişiyle yaptığımız konuşmalar benim için teşvik edici oldu. Astral seyahate çıkma konusunda daha kararlı denemeler yapmaya karar vermiştim. Çok geçmeden internetten tanıştığım o arkadaştan edindiğim bilgilerin yardımıyla sonunda tam bir astral seyahat gerçekleştirmeyi başarmıştım. Dönüş yaptıktan sonra seyahat sırasında yaşadığım olayların bana ne kadar korku ve heyecan verdiğini hayret ettim. Yaşadığım astral seyahat deneyiminin ardından bir noktaya kadar her şey gayet normaldi. Ancak bir noktadan sonra olaylar korkutucu şekilde değişmeye başlamıştı. Astral seyahat deneyimimi takip eden günlerde ufak ufak rüyalarımda korkutulmalar, uyku sırasında bedenime dokunmalar başladı. Artık gün içinde değişik sesler duyuyor, evde kimse yokken birilerini görüyordum. Bir gece uyku sırasında rüyamda çok uzun tırnaklı birinin beni kovaladığını gördüm. Normal bir kabus gibi görünüyordu ama maalesef değildi. Sabah kalktığımda sırtımda tırnak izleriyle karşılaşmamla tam bir şok yaşamıştım. Hatta bu duruma ailem de şahit oldu. Ailem bu duruma belki de benden daha fazla endişelendi ve hemen bir hoca bulup beni ona götürdüler. Ama hoca durumu pek öyle düzenli, detaylı bir şekilde dinlemeden muska yazıp tabiri caizse bizi başından savmıştı. Amacı belli ki sadece para kazanmaktı. Günden güne yaşadığım bu olaylar değişik boyutlara ulaşmıştı. Sık sık üçgen suratlı bir suret görmeye başlamıştım. O suret benimle konuşuyor, bana bazı konular anlatıyordu. Suretin bana anlattığı şeylerin hepsi de çıkıyordu. Ben kimseye suretle olan konuşmalarımdan bahsetmiyor, gün geçtikçe içime kapanıyordum. Bir süre sonra bu öyle bir hal aldı ki evden dışarı çıkmak istemediğim için işi filan hep bırakmıştım. Tabii bu durum ister istemez ailemin de dikkatini çektiği için onların zoruyla doktora falan gittik. Doktor bende tıbbi olarak önemli bir sorun olmadığını, olayları zihnimde hayal olarak yarattığımı söyleyip panik ilacı verip yollamıştı. Benim işime geliyordu ama ailem tatmin olmamıştı. Annem önceden böyle tuhaf olaylar yaşadığı için bir hoca veya medyumdan yardım almış bir arkadaşının tavsiyesi üzerine beni birine yönlendirdi. Daha doğrusu ifade etmek gerekirse adamı bana yönlendirmişti. İlk olarak adam beni telefonla aradı. Uzunca telefonda konuştuk. Adam artık telefonda bana bir seans mı yaptı, yoksa dua mı okudu ya da büyü mü yaptı bilemiyorum. Tam o sırada bende bir öfke patlaması olmuştu. Telefonda adama istemsizce küfürler etmeye başlamıştım. Bunu neden, niçin yaptığımı inanın ben de bilmiyordum. Yaptığımın tamamen farkındaydım. Dediğim her şeyi kelimesi kelimesine hatırlıyordum ama yine de sanki benliğim bir şey tarafından ele geçirilmiş de o küfürleri bir başkası benim ağzımı kullanarak ediyor gibiydi. Bir hafta kadar sonra telefonda konuştuğum hocanın evindeydik. Adam olan biteni, başımdan geçenleri uzun uzadıya bütün detaylarıyla dinledi. Bu uzun konuşmanın ardından bakım yaptı ve bir seans gerçekleştirdik. Seans sırasında olan bitenleri
İşin doğrusu çok hatırlamıyordum. Hayal meyal hatırladıklarımsa sanki yaşananları, konuşulanları buğulu bir camın ardından izlemiş gibi hissetmiştim. Seansı gerçekleştiren hocanın anlattığı kadarıyla bana astral seans sırasında bir cin musallat olmuş. Seans sırasında o cin hoca ile konuşmuş. Tıpkı hoca ile yaptığımız telefon konuşmasında olduğu gibi tehditler, küfürler filan dönmüş. Hatta cin hocaya beni öldüreceğini söylemiş. Ancak hocanın yaptığı okumalar ve hocanın hüddamının yardımıyla önce bana musallat olan cinliği zayıflatarak üzerimden almışlar. Daha sonra ise hoca bana musallat olan o cini yakmış. Şu an iyi ve rahatım. Artık sıra dışı ya da garip şeyler görmüyor, duymuyor ve yaşamıyorum. Hayatımı tekrar eski düzenine koydum. Sizlere tavsiyem, lütfen bu tür astral seyahat maceralarını asla denemeyin. Hele kulaktan dolma bilgilerle bilinçsizce bu işlere sakın kalkışmayın. Sonuçları çok ağır ve tehlikeli olabilir. Değerli dinleyicilerim, ikinci hikayemiz Kayıp Lokanta. Bu hikayede tır şoförlüğü yapan bir adamın Maraş'tan Kilis'e giderken bir gece yarısı yaşadığı esrarengiz olayın korku dolu hikayesini onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. O zamanlar tır şoförlüğü yapıyordum. Maraş'tan aldığım yükü Kilis'e götürecektim. Her şey normal olarak devam ediyordu. Yolda acıktım ve yemek yemek için etrafta lokanta tarzı bir yerler aramaya başlamıştım. Vakit gece 12 sularıydı. O kadar yol gitmeme rağmen bir tane bile açık yer bulamamıştım. Sonra karşıda küçük bir market gördüm. Adam akıllı yemek yiyeceğim bir yer buluncaya kadar buradan alacağım bisküvilerle filan açlığımı biraz yatıştırırım diye düşündüm. Araçtan indim. Markete doğru ilerlemeye başladım. Marketten birkaç bisküvi, kraker filan gibi atıştırmalıklar aldım. Marketten çıkıp kamyonuma doğru ilerlerken küçük bir oğlan çocuğunun hemen kamyonun çaprazındaki çöp kutusundan bir şeyler ayıkladığını gördüm. Yanından geçtim. Elimdekilere baktığını gördüm. Onun elinde de yarısı küflenmiş bayat bir ekmek vardı. Meraklandım. "Burada ne yapıyorsun yeğenim?" dedim. Aç olduğunu, evdeki kardeşi ve annesi için yiyecek bir şeyler aradığını söyledi. Olayı biraz daha derin konuşmak için çocuğa benim kraker ve bisküvileri verdim. Çocuk sevinçten konuşamıyordu ama biraz da benim zorlamamla derin derin anlattı. Babası ölmüş. Annesi ve küçük kardeşiyle yaşıyorlarmış. İçim parçalanmıştı. Çocuğa cebimdeki son paraları kuruşu kuruşuna vermiştim ve daha sonra yola koyuldum. Karnım açlıktan acayip derecede kasılmaya başlamıştı. Kendimi şuradan kilise taç çatlası 50 kilometre kaldı. Gider paramı alır bir şeyler yerim diye teskin ediyordum. Kilise daha hızlı varıp da bir an önce bir şeyler yiyebileyim diye kestirme bir güzergahtan giderken baktım hemen solda bir lokanta tarzı küçücük bir mekan vardı. Gidip bir su içeyim bari dedim. Yandaki hayrattan suyu içtim. Derken arkadan biri seslendi. "Hadi kardeş, içeri" diye. "Birine benzettiniz herhalde kardeşim" dedim. "Yok, seni tanımıyorum zaten. Bu lokantanın sahibiyim. Bugün oğlumun sünneti vardı. Herkese yemek ısmarlıyorum. Gel buyur, yersen şereflendirirsin" dedi. Daldım hemen içeri. Bir güzel karnımı doyurdum. Sonra yine çıktım yola. Nihayet kilise varmıştım. Mallarının nakliyesini yaptığım firma hızımı ve dikkatimi çok beğenmiş, beni kadrolu eleman olarak almıştı. Acayip mutluydum. Maaşım eskisinden 2 kat daha fazla olacaktı. Dönüşte de aynı yolu kullanıp o küçük mekandaki adamı bir görüp teşekkür edeyim dedim. Arkadaşlar, 3 saat boyunca o mekanı aradım. Ortalıkta ne mekan vardı ne de mekandan en ufak bir iz. Aradım, taradım. Sordum, soruşturdum. Yoktu. Aklıma bir önceki market geldi. Gittim sordum. Marketin sahibi, 30 yıldır buradayım. O dediğin yoldan kuş bile geçmez ki lokanta yapsınlar dedi. Bir yandan çok şaşırmış, bir yandan da biraz da korkmuştum. Konuştuğum adam kimdi? Bütün bunlar yardım ettiğim çocuk sayesinde mi olmuştu? İster inanın, ister inanmayın, yaşadıklarım gerçektir.
Her o kestirme yoldan geçtiğimde aklıma gelir ve tuhaf olurum. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ilginç ve düşündüren iki korku hikayesini sizler için anlattım. Hikayeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Yeni videoları da kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Her şey siz dinleyicilerim için. Bir başka hikaye ve hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kafir, ohruç namah, ohruç ya